Herkese merhaba. Bugün ilk vlogumuzu çekiyoruz. İlk vlog olduğu için de çok aslında özel bir vlog olmasını istedik. Bugün hastalarımız için kök hücre ve kök hücre ürünleri temin ettiğimiz laboratuvarımız olan Stembiyo laboratuvarlarını gezeceğiz. Burada kök hücreler nasıl ayrıştırılıyor, nasıl üretiliyor, izolasyon nasıl yapılıyor, bu süreçlerle alakalı bilgi alacağız. Hep beraber şimdi yolculuğa çıkıyoruz. Evet, şimdi kısa bir yolculuğun ardından Gebze TÜBİTAK Teknokent'e geldik. Burada birçok teknoloji şirketi var. Birazdan laboratuvarı gezeceğiz ve laboratuvarla alakalı briefing alacağız laboratuvar sorumlularından. Bakalım içeride bizi neler bekliyor, hep beraber göreceğiz. Şimdi yanımda Fatma Hanım var. Kendisi merkezin müdür yardımcısı. Fatma Hanım, bize Stembiyo ile alakalı, burayı hiç bilmeyen birisi için kısaca genel bir bilgi verebilir misiniz? Yani bu merkez nasıl kuruldu, nerede, hangi işlemler yapılıyor, nasıl bir altyapısı var? Arkamızda da azot tanklarını görüyoruz. Laboratuvarla alakalı böyle genel bir bilgi verirseniz sevinirim. Tabii memnuniyetle. Stembiyo TÜBİTAK'a bağlı Marmara Teknoparkı'nın içerisinde bir kuruluş. Bizim temel olarak 3 tane faaliyetimiz var ve bu konuda da aslında Türkiye'de tek yapı, tek şirket. Çünkü hem hücresel tedavi hem doku bankacılığı hem de kordon kanı bankacılığını tek çatı altında yapıyor. Bu anlamda özel. GMP standartlarında yani Good Manufacture and Practice kalite yönetim sistemini kullanarak temiz odalarda kullanıma hazır, steril, ürün güvenliğini ön planda tutan bir şekilde hücresel tedavi ürünleri, kök hücre, hücresel immünoterapi, doku mühendisliği ürünleri, doku bankacılığı ürünleri ve kordon kanı ve kordon doku bankacılığı faaliyetlerini gösteriyor. 2020 yılında kurulan aslında nispeten genç bir kuruluş. Sürece de aynı şekilde devam ediyor. Şimdi tesisimizi gezdik. Şu an Stembiyo Medikal Direktörü Doçent Doktor Durmuş Burgucu hocamızla beraberiz. Kendisinden bu tesiste hangi hücre üretimleri yapılıyor, bunlarla ilgili kısa bir bilgi alacağız. Hocam, bize kısaca burada üretim aşamasında neler var? Hangi ürünleri sıklıkla üretiyorsunuz? Bunlarla ilgili kısa bilgiler verebilir misiniz ki ben özellikle egzozom, kök hücre ve fibroblast konusunda tesisin çok öncü olduğunu biliyorum. Bunlarla ilgili bize kısa bahsedebilirseniz sevinirim. Teşekkürler, hoş geldiniz. Şimdi tesisimizde 30'un üzerinde kök hücre ve hücresel tedavi ürününü üretiyoruz ve sahada klinisyenlerimizin kullanımına sunuyoruz. Söylediğiniz gibi belli başlı hücre grupları ön plana çıkıyor. Özellikle mezenkimal kök hücre birçok klinik tıpta kullanılan ama öte yandan medikal estetik ya da dermatoloji alanında da söylediğiniz gibi fibroblast ön planda. Altını çizelim, fibroblast aslında bir öncü hücre olmakla birlikte olgun bir hücre. Dolayısıyla kök hücre olarak nitelendirmek doğru değil. Sizin gibi eksik olmasın değerli cerrahlarımızın gönderdiği biyopsi materyalleri bizim laboratuvarımıza ulaştıktan sonraki 4 ile 6 hafta içinde hastamızın ihtiyacı olan özellikle ciltteki elastikiyeti artıran ve kolajen sentezine destek olmak üzere ortalama her bir uygulama 30 milyon ve üzerinde fibroblast hücresini rahatlıkla üretiyoruz ve kullanıma sunuyoruz. Dolayısıyla toparlayacak olursak 3 uygulama için yaklaşık 100 milyon fibroblast hücresini GMP koşullarında tüm kalite kontrol tetkikleri yapılmış bir şekilde hücresel ve mikrobiyolojik serbest bırakmaya hazır bir şekilde hastalığına saklıyoruz. Fibroblast üretimi yaparken hastanın kendi dokusunu kullanıyoruz. Kendi kanını kullanıyoruz değil mi? Yine bununla beraber. Bu da önemli, güzel bir soru. Altını çizelim. Otolog uygulama diyoruz. Yani hastadan aldığımız örneğin bir takım işlemler geçirip yeteri kadar hücre elde ettikten sonra aynı hastaya uygulanması. Dolayısıyla ülkemizde de tüm dünyada ön plana çıkan uygulama otolog fibroblast uygulaması. Bunun peki herhangi bir sakıncası var mı? Mesela bir kanser yapar mı? Veya işte hasta bundan bir enfeksiyon kapabilir mi? Veya başka birinin materyalle karışma ihtimali var mı? Bununla alakalı nasıl bir önlem alıyorsunuz? Otolog örnekleme, etiketleme aşamasından ta ki son ürün serbest bırakma aşamasına kadar geri izlenebilir. Uluslararası regülasyonlara göre yapılmış bir kodlama sistemiyle laboratuvarımıza kabul ediliyor. Kanser öyküsüne bakacak olursak
hastada öncesinde ya da mevcut durumda kanser olmaması gerekiyor bu tarz hücresel tedavi uygulamalarında. Dünyadaki ve ülkemizdeki regülasyonlara uygun üretilen hücresel tedavi ürünlerinde kanser oluşturma riski yok. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Orada kanserleşmesiyle ilgili bir takım genlerin olup olmadığı, ilgili hücrenin olup olmadığına dair yüzeyindeki glikoprotein yapıların tamamı tarandıktan ve sonrasında uygulama sonrasında herhangi bir yan etki olmasın diye mikrobiyolojik ve kalite kontrol diğer tetkikler yapıldıktan sonra ürünler serbest bırakılıyor. Bu şu yönden önemli. Laboratuvarların da burada hem burada çalışan bizlerin hem de laboratuvarın kurum ve bireylerin mesleki ve hukuki sorumluluğu var. Dolayısıyla uluslararası regülasyonlara uygun yapılan ürünlerde bu tarz olumsuzluklar olma olasılığı yok. Son dönemde de çok popüler. Ben kendime de uygulama yaptırdım bu anlamda, saç uygulaması. Kısaca bize egzozomlardan da bahsedebilir misiniz? Egzozom nedir? Nasıl üretilir? Hangi hastalıklarda kullanılabilir? Yine aynı şekilde güvenli midir? Bununla ilgili de bir bilgi verebilirsiniz. Egzozomlar aslında hücre arası iletişimi sağlayan ekstraselüler veziküller dediğimiz yapılar. Tüm vücut sıvılarında ve hücrelerde fizyolojik düzeni sağlamak için zaten vücudumuzda olan o olgular. Bunların ürünleşebilmesi aslında mezenkimal kök hücre çalışmaları sonrasında klinik tıbbın kullanımına geçti. Bu hücresiz kök hücre potansiyelini yansıtan tedavi olarak isimlendirebiliriz. Buradaki temel mantık şu: kök hücre ve hücresel tedavilerde bizim kullandığımız büyüme faktörlerini ve diğer biyoaktif molekülleri bu egzozomlar aracılığıyla yüksek dozda toplayarak laboratuvar ortamında sonra ihtiyaca göre dozlara ayırarak hastaların kullanımına sunuyoruz. Tekrar altını çizelim. Hücresiz bir kök hücre potansiyelini yansıtan bir tedavi. Burada tüm doku ve organların hasarlarıyla ilgili birçok klinik çalışmada bunların rahatlıkla hemen hemen her yolla intravenöz, intratekal, intradermal, organ içi, organ boşluklarına verildiğine dair çok ciddi kanıtlar var. Bizim de ülke olarak çok deneyimimiz var. Bunlar sistemik uygulamalarda Sağlık Bakanlığı onayıyla yaptığımız çalışmalar. Öte yandan cilt gençleştirmeye baktığımız zaman yara iyileşme modelinin her 3 aşamasında, yani yara iyileşme olgusunun her 3 aşamasında etki eden faktörleri de egzozomlar içinde barındırıyor. Kabaca yapılan çalışmalarda 306'nın üzerinde büyüme faktörü, sitokin ve mikro RNA'lar, fonksiyonel RNA'lar olduğuna dair çok kuvvetli çalışmalar var. Elde edilmesi bildiğim kadarıyla göbek kordonu üzerinden oluyor değil mi? Yani bir bebeğin göbek kordonundaki mezenkimal kök hücreler üzerinden elde ediliyor. Doğru. Burada donör tarama sisteminden geçtikten sonra sağlıklı bir donör, yani bir yeni doğan plasentanın devamındaki kordon dokusunun, yaklaşık 10 santimlik kordon dokusunu bizim başlangıç materyali olarak belirliyoruz. Bu kordon dokusundan öncelikle bir söylediğiniz gibi primer kültürle bir kök hücre, mezenkimal kök hücre elde edilmesi, daha sonra onların istediğimiz sayıya ulaştıktan sonra da o kök hücrelerin egzozom üretilmesi için bir laboratuvar düzeni. Daha sonrasında egzozomları ortama salan kök hücreler, o ortamdan topladığımız egzozomların belli tekniklerle belli aşamalardan geçtikten sonra da ürünleşebilmesi. Söylediğiniz gibi başlangıç materyalimiz bir umbilikal kort, yani yeni doğan göbek bağı. Bu ilgili yasa ve yönetmeliklere göre donör tarama, yani bağışçı tarama programından geçtikten sonra ileri teknolojiyle bu arkamızda gördüğümüz GMP koşullarında özellikle ultrasantrifüj yöntemiyle verimliliği yüksek tutmak için elde ettiğimiz bir ürün. Tüm hücresel tedavi ürünlerinde olduğu gibi bunun da serbest bırakılması, yani klinisyenlerimizle doktorlarımızın kullanımına sunmak için yine belli başlı hücresel tedavilerde uyguladığımız kriterler var. Uygun olan ürünlerin serbest bırakılması yönünde gidiyor. Öte yandan serbest bıraktığımız ürünlerin de geri izlenebilirliği açısından istenmeyen ciddi olay, yan etki şu ana kadar rapor edilmedi ama edildiği zaman da onun sorumluluğu da yine bize ait. Burada yine şunu belirtmek istiyorum. Birçok egzozom var biliyoruz. Yani bizim klinik aşamada da kullandığımız veya estetik anlamda piyasada bulunan çok fazla egzozom var. Laboratuvarda üretilen egzozomların bunlardan temel farkları nelerdir? Yani çünkü şunu da biliyoruz ki maddi anlamda da bunların çok ciddi farklılıkları olabiliyor. Yani belki hekimler daha uygun maliyetli diye bu tarz egzozomlara da yönelebiliyorlar, hazır olanlara. Laboratuvarın burada nasıl bir farkı var? Yani burada veya nasıl bir standart koymak gerekiyor? Anladım. Çok temel, güzel bir soru. Şimdi klinisyenlerimiz neye dikkat etmeli? Aslında soru bunu kapsıyor. Bir kök hücre ya da hücresel tedavi ürünü, yani bir egzozom örneğinden gidelim, serbest bırakıldığı zaman ilgili otorite tarafından onay almış bir laboratuvarın yanında bir ürün sertifikası olması lazım. Dolayısıyla hekimimiz eline bir egzozom aldığı zaman yanında içeriğindeki biraz önce konuştuğumuz faktörleri, büyüme faktörlerini, o gerçekten onun egzozom olup olmadığına dair hücresel ve mikrobiyolojik kalite kontrol tetkiklerinin rapor edildiği bir sertifika olacak. Dolayısıyla primer, birinci dikkat edeceği şey sertifika. İkincisi bunun transfer koşulları.
Şimdi bizim yaptığımız ürünlerin serbest bırakılma aşamasının soğuk zincirde gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla uygun transfer koşullarında kliniğe ulaştı mı? Sonrasında da ambalajı ve üzerindeki lot numaralarına dikkat etmesi gerekiyor. Sorunun başına dönecek olursak sebze, meyve, çiçek, bitki birçok kaynaktan egzozom elde edilebiliyor. Fakat bunların insanlara uygulanabilmesi için bir takım düzenlemelere ihtiyaç var. Özellikle sistemik uygulama, intradermal uygulama fark etmez. Yani bir enjektör içine alıp verilmeden önce bu bahsettiğimiz basamaklardan geçmiş olması gerekiyor ve bunun da yanında bir dokümanla bizlerin imzasının olduğu, yani kurumun da sorumluluğunu aldığı bir dokümanla bunun geriye dönük izlenebilir olması gerekiyor. Özetleyecek olursak, mezenkimal kök hücre kaynaklı bir egzozom kullanıyorsa hekimimiz, bunun gerçekten bir mezenkimal kök hücreden elde edildiğini, yüzde kaç egzozom ihtiva ettiğini, saflığını, içinde endotoksin var mı, mikrobiyolojik yönden tarandı mı, canlılık oranı, elde edilen hücrenin canlılık oranı ve bu uygun bir laboratuvardan çıktı mı, bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Verdiğiniz bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum. Biz kaldığımız yerden laboratuvarı gezmeye devam ediyoruz. Evet, bugün STEMbio'yu gezdik. Öncelikle merkezin fiziki yapısıyla ilgili bilgi aldık. Merkezin içerisinde hangi işlemler yapılıyor, hangi bölümler var bunları gördük. Bununla beraber burada hangi ürünler, hangi biyolojik materyaller üretiliyor, nasıl bir üretim süreci var, bununla ilgili detaylı bilgileri öğrenmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler dilerim.